Değerli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Adana'daki İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava kuvvetleri üslerinden biri olduğunu, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bulunduğunu vurguluyor. Türkiye'nin bağımsızlığının en temel direklerinden biri de dış politikasında attığı adımlar. Bu konuda Soğuk Savaş döneminde bir güvenlik şemsiyesi olarak girdiğimiz NATO ve özellikle ABD ile Soğuk Savaş döneminden itibaren başlayan temel sorunlarımız, gerilimlerimiz var. Johnson mektubundan tutun da Türkiye'ye uygulanan ambargolara, darbelere verdikleri destekten tutun da istihbarat veya ekonomik operasyonlarına kadar çok sayıda gerilimde karşımızda yer alan ülkelerin başında ABD geliyor. Türkiye karşıtı konumlanan bir Amerika ve üyesi bulunduğumuz NATO'ya karşı da artık daha bağımsız bir ilişki kurmanın zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu çerçevede elbette ki gerekli altyapı oluşturulduğunda Türkiye ile NATO ilişkilerinin üyelik değil, bağımsız bir diplomatik seviyeye çekilmesi gerekiyor. Amerika ile ilişkilerde amir-memur ilişkisinden vazgeçilmeli. Amerika ile ilişkilerimiz artık iki eşit bağımsız devlet ilişkisine dönüştürülmeli. Bu çerçevede de NATO'ya ve Amerika'ya tahsis edilen üslerin, verilen imtiyazların artık geri alınmasının zamanı geldi. İncirlik Üssü de bu konuda dikkatimizi çekiyor. Bu bölümde bu konunun detaylarına gireceğiz. Türkiye'de yer alan üslerin tam anlamıyla millileştirilmesinin zamanı geldi. Peki şimdi geçmişe gidelim. Bu İncirlik Üssü neden açıldı ve geçmişte neler yaşandı? Koltuklarınıza yaslanın ve detaylarını anlatmaya başlayalım. Geçmişe 1959 yılına gidelim. Nükleer silahlar 1959 yılında Demokrat Parti iktidardayken Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Hoş, kararı Adnan Menderes hükümeti değil, ABD yönetimi vermiş. İki ülke arasında bir anlaşma imzalanmıştı. ABD, Sovyetler Birliği'nin yanı başına nükleer silah konuşlandırmaktan, Türkiye ise önem kazanmış olmaktan mutluydu. Jüpiter füzelerini İzmir civarında değişik noktalara yerleştirdiler. Bunlar orta menzilliydi ve Moskova başta olmak üzere Sovyetler Birliği'nin birçok büyük kentini vurabiliyordu. Nükleer savaş çağında nükleer silahların bulunduruldukları yerler aslında en güvensiz yerlerdi. Taraflar stratejilerini mümkün olduğu kadar kısa sürede düşmanın nükleer silah kapasitesini yok etmek üzere kuruyorlardı. Türkiye, topraklarına Sovyetler Birliği'ne erişebilecek nükleer füze yerleştirilmesine izin vererek Sovyet silah sistemlerinin hedefi haline geliyor ve doğal olarak yurttaşlarımız için büyük bir tehlike ortaya çıkarıyordu. Ama olsun, hem ABD yönetimi hem Demokrat Parti iktidarı Jüpiterlerle gurur duyuyordu. Sonra 27 Mayıs darbesi gerçekleşti. Demokrat Parti düştü. Amerikalıların kısa süren bir tedirginlik yaşadığı biliniyor. Nükleer silahların kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçmesinden korkuyorlar bir ara. Junta, Batı'ya bağlıyız, NATO'ya sadığız deyince rahatlıyorlar. Ardından Küba füze krizi patlak veriyor. Sovyetler Birliği'nin Küba ile anlaşarak adaya yerleştirdiği nükleer başlıklı füzeler, ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni bir savaşın eşiğine getiriyor. Uzun öykü. Söylenecek çok şey var elbette ama özeti Sovyetler Küba'daki, ABD Türkiye'deki füzeleri söküyor. Jüpiterler söküldü. Türkiye'deki nükleer silah kabusu bitmedi. ABD'nin ilk karadan karaya füzelerinden olan Hanız Canlar'ın uzun yıllar Türkiye'de bulundurulmaya devam etti. Füzelerin kontrolü TSK'da nükleer başlıklarsa ABD personelindeydi. Sovyetler Birliği bu füzeleri pek sorun etmedi. Etmedi çünkü bu füzelerin Sovyetlere ulaşma şansı yoktu. Yanlış duymadınız. Bu füzelerin menzili 25 kilometreyi geçemiyordu. Yani Türkiye'den ateşlendiğinde bu füzeler yine Türkiye topraklarına düşecekti. Şöyle de anlatabilirim. ABD karadan karaya füze, dürüst canı Türkiye'den Türkiye'ye atmak için hazırlık yapıyor, Demokrat Parti de buna kafa sallıyor, hay hay diyordu. Demokrat Parti gitti, yeni gelen iktidarlar kafa sallamaya devam etti. Bütün bunların anlamı neydi? ABD, olası bir Sovyet işgali durumunda Türkiye'de nükleer silah kullanmayı planlıyordu.
Oysa Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye saldırmak gibi bir planı hiç olmadı. Velev ki NATO'nun bu kaygısının haklı nedenleri vardı. Peki nükleer silah kullanımı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını etkilemeyecek miydi? Evet, taktik, nükleer silahların yarattığı hasar göreli olarak daha düşüktü ama nükleer silah söz konusu olduğunda göreli kavramının değeri de düşüyordu. Hadi ABD yönetiminin Anadolu insanının sağlığını ve varlığını dert edinmesini beklemiyorduk. Demokrat Parti ve diğer hükümetler bunu nasıl kabulleniyordu? Bu soruya yanıtı yazının sonunda vereceğim. Ama nükleer silahların Türkiye'deki öyküsü daha bitmedi. 1950'lerin sonundan itibaren Türkiye'ye nükleer silah yerleştirmeye başlayan Amerika'nın çılgın projelerinden biri de nükleer kara mayınları diye bilinen mayınları Türkiye'de belli noktalarda bulundurmaktı. ABD, Türkiye'den Türkiye'ye füze yollamayı da geçmiş, Türkiye'de gerektiğinde nükleer mayın patlatmayı gözüne kestirmişti. Sovyetler Türkiye'yi işgal ederse bu mayınlar hem Kızıl Ordu askerlerinin ilerleyişini bloke edecek hem de stratejik kimi tesisleri imha edecekti. Yine Türkiye'den söz ediyoruz. ABD'nin hoşuna gitmeyen bir gelişme yaşanırsa nükleer silahla terbiye edilmek istenen Türkiye'den. Bu silahların akıbeti şu anda pek bilinmiyor. Bilinen şu anda hala İncirlik'te 50 adet B-61 bombası depolandığı. Havadan karaya atılan bu bombaların Türkiye'de ne aradığı sorusuna açık bir yanıt verilememekte. Zaman zaman konu Amerika Birleşik Devletleri'nde bile sorgulanmaktadır. Oldukça eski olan bu bombaları taşıyan uçakların İncirlik'ten kalkarak Rusya'ya varmasına Amerika'nın artık ihtiyacı yok. ABD'nin zamanla gelişen silah sistemleri, nükleer caydırıcılık ve tehdit açısından İncirlik'teki bombalara ihtiyacı azalttı. Hatta ortadan kaldırdı. Ancak şu anda bu bombaların yenileriyle değiştirilmesi gündemde. Bu yeni bombalar, düşük verimlilikte bombalar olarak tesirleri azaltabilme özelliğine sahip. Daha küçük bir yüz ölçümünü etkileyecek şekilde kullanılabilme özelliği bu silahları daha tehlikeli hale getirmekte. ABD'nin Rusya'ya karşı bu tür silahlara gereksinimi bulunmuyor. Ancak İran ve Orta Doğu'da başka ülkeler bu türden nokta vuruşlarla nükleer saldırının hedefi olabilir. Dahası Amerika'nın elindeki bu silahlar bizim için, halkımız için de tehlikeli. Kendi topraklarımızda Amerika'nın hoşuna gitmeyecek bir toplumsal hareketlilik ve devrimci bir iktidara karşı kullanılabilecek nükleer silahlar bulunduruyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İncirlik üssü kapatılmalı mı? Tarih ve anlaşmalar buna izin verir mi? Başkan Erdoğan bu konuda sürpriz bir adım atabilir mi? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza katılın. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.